Az önce okuduğum bir sayfayı yarın hatırlayabilir misin? Yoksa bilgiler parmaklarının arasından mı kayıp gidiyor? Milattan önce 5. yüzyılda bir şair çöken bir çatının altındaki cesetleri sadece hafızasındaki oturma düzenini hatırlayarak tek tek teşhis etti. Bu inanılmaz olay. Bugün dünya hafıza şampiyonlarının kullandığı bir tekniğin doğuşuydu, hafıza sarayı. Bu videonun sonunda okuduğun her şeyi kalıcı olarak beynine kazıyabileceğin bu yöntemi adım adım öğrenmiş olacaksın. Bir kitabı, bir sunumu, hatta yabancı dil kelimelerini haftalarca unutmadan hatırlayacaksın. Peki neden bazı şeyleri asla unutmuyoruz da dün okuduğumuz bir paragrafı hatırlayamıyoruz? Cevap, beynimizin bilgiyi nasıl sakladığıyla ilgili şaşırtıcı bir gerçek de gizli. Alman psikolog Hermann Ebbinghaus, öğrendiğimiz bilginin %70'inin ilk 24 saat içinde uçup gittiğini keşfetti. Ama bir istisna var, mekanlar. Yıllar önce gittiğim bir evin odalarını hala gözünde canlandırabilirsin. İşte hafıza sarayı tekniği tam olarak bu gücü kullanıyor. Şimdi bunun nasıl çalıştığına bakalım. Hikaye milattan önce 5. yüzyılda Yunanistan'da geçiyor. Şair Simonides bir ziyafet salonundan ayrıldıktan hemen sonra çatı çöküyor ve içerideki herkes ölüyor. Cesetler tanınmayacak haldeydi. Ama Simonides herkesin ziyafette nerede oturduğunu hatırlıyordu. Sadece oturma düzenini zihninde canlandırarak her bir kişiyi doğru şekilde teşhis etti. Böylece antik Roma'da hatipler de bu yöntemi benimsedi. Ünlü politikacı Cicero saatler süren konuşmalarını hiç not almadan zihninde gezdiği bir sarayın odalarını kullanarak yapıyordu. Peki bu teknik neden bu kadar güçlü? Cevap beynimizin milyonlarca yıllık evriminde saklı. İnsan beyni hayatta kalmak için mekansal bilgiyi hatırlamak üzere şekillendi. Hangi mağarada yiyecek olduğunu, hangi patikanın tehlikeli olduğunu unutmak atalarımız için ölüm demekti. Beynimizdeki hipokampüs adlı bölge hem mekansal hafızadan hem de yeni anıların oluşmasından sorumludur. İkisi adeta iç içe geçmiş durumda. Bu yüzden soyut bir bilgiyi, örneğin bir tarihi veya bir formülü tanıdık bir mekana yerleştirdiğinde beynin onu çok daha güçlü bir sistemle işlemeye başlar. Yani sen aslında hafızanı güçlendirmiyorsun. Zaten var olan inanılmaz güçlü bir sistemi doğru şekilde kullanmayı öğreniyorsun. Hafıza sarayı basitçe şudur: iyi bildiğin bir mekanı zihninde bir depo gibi kullanmak. Evinin her odasını, her köşesini bir raf gibi düşün. Hatırlamak istediğin her bilgiyi o rafların üzerine yerleştiriyorsun. Şimdi kendi sarayını nasıl kuracağını adım adım anlatalım. İlk adım, çok iyi tanıdığın bir mekan seçmektir. Çocukluk evin, şu anki daireniz, hatta işe giderken kullandığın güzergah bile olabilir. Önemli olan gözlerini kapattığında orayı net bir şekilde görebilmen. Karmaşık veya hayali bir mekan seçme. Ne kadar tanıdıksa o kadar iyi çalışır. İkinci adım, o mekan içinde sabit bir rota belirlemektir. Kapıdan girip belirli bir sırayla ilerleyeceksin. Örneğin ön kapı, antre, oturma odası, mutfak, yatak odası şeklinde bir sıra oluştur. Bu sıra hep aynı kalmalı. Bu rota üzerindeki her durağa istasyon diyoruz. Her istasyona bir bilgi parçası yerleştireceksin. Üçüncü adım, en eğlenceli olanı. Hatırlamak istediğin bilgiyi çarpıcı ve abartılı bir görüntüye dönüştürmek. Beynimiz sıradan şeyleri değil, tuhaf, komik, hatta biraz rahatsız edici görüntüleri hatırlar. Bu yüzden görüntün ne kadar abartılıysa o kadar iyi. Örneğin süt almayı hatırlamak istiyorsan kapının önünde devasa bir süt kutusunun dans ettiğini hayal et. Görüntüye hareket, renk, ses ve hatta koku ekle. Beş duyunu ne kadar çok kullanırsan o görüntü zihninde o kadar kalıcı olur. Bilim insanları buna bizarreness effect, yani tuhaflık etkisi diyor. Sıra dışı görüntüler sıradan olanlardan çok daha kolay hatırlanır. Dördüncü adım, bu görüntüleri belirlediğin istasyonlara yerleştirmek. Her odaya bir görüntü, her görüntüye bir bilgi. Bilgiyi hatırlamak istediğinde tek yapman gereken zihninde o mekanda yürümek. Her durakta seni bekleyen görüntü bilgiyi otomatik olarak hatırlatacak. En önemli kural şu: aynı sarayı farklı bilgi setleri için kullanacaksan önceki görüntüleri temizlemeyi unutma. Yoksa karışıklık yaşarsın. Şimdi tüm bunları birlikte uygulayalım. Diyelim ki bir sunum için 5 önemli noktayı ezberlemen gerekiyor. Evinin kapısında birinci noktayı temsil eden dev bir karakterin seni karşıladığını hayal et. Ne kadar tuhafsa o kadar iyi. Antreye girdiğinde ikinci noktayı simgeleyen bir sahne seni bekliyor. Belki bir nesne aniden canlanıyor ve konuşuyor. Oturma odasında üçüncü nokta, mutfakta dördüncü nokta, yatak odasında beşinci nokta seni bekliyor. Her biri abartılı ve hareketli. Sunum sırasında tek yapman gereken zihninde bu evde yürümek. Her oda konuşman gereken sıradaki bilgiyi sana hatırlatacak. Not kağıdına bakmana bile gerek kalmayacak. Çünkü bilgi artık ezberlenmiş bir cümle değil, yaşanmış bir deneyim gibi zihnine kazınmış olacak. Bu teknik sadece teoride kalmıyor. Dünya Hafıza Şampiyonası'nda yarışan sporcular bu yöntemle inanılmaz rekorlar kırıyor. Örneğin bazı yarışmacılar bir saat içinde rastgele sıralanmış birden fazla iskambil destesinin sırasını eksiksiz ezberleyebiliyor. Bu insanların genetik olarak daha üstün bir hafızası yok. Sadece bu tekniği yıllarca sistemli şekilde uygulamışlar. Yani soru yeteneğin var mı değil, bu yöntemi doğru şekilde çalıştırıyor musun sorusu. Ama dikkat, bu teknikte sık yapılan hatalar var. İlk hata çok karmaşık veya hayali mekanlar seçmek. İkinci hata görüntüleri çok sıradan bırakmak. Sıradan bir görüntü ertesi gün hafızandan silinir. Üçüncü hata pratik yapmadan mükemmel sonuç beklemek. İlk denemede biraz zorlanman tamamen normal. Bu bir beceri ve zamanla gelişiyor.
Dördüncü hata, aynı sarayı üst üste temizlemeden kullanmak. Bu da bilgilerin birbirine karışmasına neden oluyor. Şimdi biraz daha ileri gidelim. Deneyimli kullanıcılar tek bir saray yerine farklı konular için birden fazla saray inşa ediyor. Örneğin tarih dersi için evini, biyoloji için iş yerini, yabancı dil kelimeleri için sık gittiğin bir kafeyi kullanabilirsin. Bir diğer ileri teknik hikaye yöntemi. Ayrı ayrı görüntüleri birbirine bağlayan küçük bir hikaye oluşturmak hatırlamayı daha da kolaylaştırır. Bu iki yöntemi birleştirdiğinde, yani mekan ve hikayeyi bir arada kullandığında hafızan neredeyse sınırsız bir kapasiteye ulaşır. Peki bu teknik günlük hayatta nerelerde işine yarar? İlk akla gelen sınavlara çalışmak. Tarih olayları, kimyasal formüller, hukuk maddeleri gibi ezber ağırlıklı konularda bu yöntem inanılmaz sonuçlar veriyor. İkinci kullanım alanı yabancı dil öğrenmek. Yeni kelimeleri sarayındaki istasyonlara yerleştirerek çok daha hızlı akılda tutabilirsin. Üçüncü kullanım alanı sunum ve konuşmalar. Not kağıdına bakmadan akıcı bir şekilde konuşabilirsin. Dördüncü kullanım alanı isimleri hatırlamak. Yeni tanıştığın birinin ismini sarayındaki bir görüntüyle eşleştirerek asla unutmayabilirsin. Şimdi sıra sende. Hemen şu an iyi bildiğin bir mekanı zihninde canlandır ve 5 durak belirle. Bugün öğrendiğin 5 bilgiyi bu duraklara yerleştir. Yarın sabah hiçbir yere bakmadan hatırlayıp hatırlamadığını test et. İlk denemede mükemmel olmayabilir ve bu tamamen normal, önemli olan düzenli pratik yapmak. Unutma, hafıza sarayı yeni bir icat değil. Binlerce yıldır hatiplerin, filozofların ve şimdi de dünya şampiyonlarının kullandığı kanıtlanmış bir yöntem. Beynin doğru araçla kullanıldığında sandığından çok daha güçlü. Tek gereken ona doğru dili konuşmak. Mekan ve görüntü dili. Eğer bu video işine yaradıysa hangi konuyu hafıza sarayına yerleştirmek istediğini yorumlarda paylaş. Bu tür zihin teknikleri ve öğrenme yöntemleriyle ilgili daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutma. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar okuduğun hiçbir şeyi unutma.